Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle tığ işi kolay bir bere çalışması yapacağız. Bunun için ben şöyle angora bir ip tercih ettim. Tığ numaram da 3,5 numara. Tek kattan örüyorum. Bunu yaparken ben şimdi size başlamasını farklı göstereceğim ama bunda zorlanırsanız istediğiniz uzunlukta zincir çekip üstüne trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. 1 2 3'te çıkıyorum. Tığıma doladım. Şimdi şurada ikinci yaptığımız trabzanın dibindeki zincirin boşluğuna giriyorum. 1 2 ve 3'te çıkıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Bakın şöyle yan yan giden trabzanlarımız olacak. Son yaptığımız trabzanın dibindeki zincirin içine, yalnız tek katına değil, şöyle zincirin dibindeki iki kata birden giriyorum. Bir, iki, üç. Tekrar doluyorum. Bakın her trabzanın dibinde şöyle zincirlerimiz var. Onların iki katına birden. Tekrar doluyorum. Son yaptığımız trabzanların dibindeki şu iki kat, bakın iki katını birden alıyorum. 1 2 ve 3'te çıkıyorum. Bakın böyle ilk sıra trabzanlarımızı hazırlayacağız. Ben 104 tane trabzan hazırlayacağım. Bunları yaptıktan sonra yapacağınız ölçüye göre, çocuğa yapacaksanız çocuk kafasına göre zincir trabzanlarınızı ayarlayabilirsiniz. Ben büyükler için yapacağım için 104 tane trabzan iyi gelecek. Eğer bunda çok zorlanırsanız dediğim gibi zincir çekip zincirin üzerine 104 tane trabzan yapabilirsiniz. Bakın böyle yan yan ben 104 tane trabzan yaptım. Şöyle, yani siz çocuğa yapacaksanız mesela daha az. Yani ne kadar eninde istiyorsanız o kadar eninde yan yan trabzanlarınızı gidiyorsunuz. Şimdi burada ben yuvarlak öreceğim için şöyle düzeltiyorum. Dikiş yapmayacağım. İlk trabzanın içine bakın önden alacağım. Şöyle arkadan girdim. Yani şöyle birleştirmiyorum. İsterseniz böyle başlayın, isterseniz şöyle arkadan tığıma doluyorum. Arkadan birleştiriyorum. Bundan sonrakileri 2'de çıkacağız artık. Tekrar yanındakine arkadan giriyorum. 2. Tığıma doluyorum. 2 önden 2 arkadan alacağız. Bu sefer de şöyle tığımı diğer taraftan girdim. 1 2 de çıkıyorum. 2 önden yaptım, bir arkadan ve ikinci arkadan. Yani tığımı arkadan batıyorum. Önden çıkardım, tekrar arkaya. Tığıma doluyorum. Bu sefer 2 tane de önden alacağım.
2 düz 2 ters gibi gidiyoruz. 2 tanesini arkadan giriyorum. Şu 2 tane aradaki boşluktan giriyorum. Diğer boşluktan arkaya çıkıyorum. 1 2 de yukarı çıkıyorum. Tekrar arkadan tığıma doluyorum. 2 ilmeği de önden. Bakın ikişer ilmeğimiz önden oldu. 2 ilmeğimiz arkadan. 2 ilmek önden, 2 ilmek arkadan. Sıra sonuna kadar 2 trabzanlarımızı arkadan alıyoruz. 2 trabzanımızı önden. Bu şekilde bu sırayı dolanıyoruz. Şimdi birinci sıramızın sonuna geliyoruz. Evet, şu 2 tersimi yaptım. Bakın hemen ilk düze başlamıştık. Yine 2 düzden başlıyoruz. Şöyle birleştiriyorum. Şurada bir ayrıklığımız kaldı. Onu da şöyle tutturacağız. Hiç şimdi trabzanların yönünü değiştirmeden 2 tane arkadan, 2 tane de önden. Evet, böyle çubuk şeklinde devam edip gidiyoruz. Şapkamızın boyunu bu kadar yaptım. Ben santim olarak size söyleyeyim. 26 santim ördüm. Şimdi bunun azaltmasını yapacağız. Tam şu başladığımız noktaya geldim. Burası şapkamızın ters yönü olacağı için şimdi önce 2 düzümü örüyorum. Önden aldıklarımı 2 tane yapıyorum. 2 tane tersimi yapıyorum. Yani arkadan alıyorum. Şimdi tekrar 2 düze geldiğimiz zaman bir tanesini yaptım, çekmedim tığımda. Tekrar bir tane daha yapıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Yani şu 2 tane düzümüzü bire indirdik. Şimdi tersimi yapıyorum. 2 tane de arkadan alıyorum. Şimdi bir tane azalttık. Yanındakini azaltmayacağız. Bunu 2 tane olarak örüyorum. Şimdi 2 arkadan alıyorum. Tekrar düze geldiğimiz zaman şu düz çubuklara bunların 2 tanesini şöyle tığımda bekletiyorum. 1'e indireceğiz. Şimdi 2 tersimi yapıyorum.
Burada azalttığımız için yanındaki 2 düzümü direkt örüyorum. 2 tane arkadan. Şu 2 taneyi 1'e indireceğiz. Bir çekiyorum, ikinciyi çekmeden bekletiyorum. Diğerinin de bir tanesini çekiyorum, ikisini birlikte. Yani bunlarda bir tane düzümüzü azaltıyoruz, ikinciyi direkt geçiyoruz. Bir tane azaltıyoruz, diğer düzümüzü 2 tane yapıyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Arada birer taneleri ikişer yapıyoruz. Birer taneleri bire indiriyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Evet, bir sırayı böyle gittik. Şimdi üst sıraya geldik. Şu tersimi örüyorum. Şimdi şurada 2 düzle başlamıştık. Bunu yine 2 düz yapıyorum. Arkadan alıyorum. 2 tersimi yapıyorum. Bakın şu 2 ilmeği 1'e indirmiştik. Bunu bir kere örüyorum. Bir düze indi. Şimdi arada 2 tane arkadan alarak yapıyorum. Bir kesip bir kesmemiştik. Şurada 2 tane düzüm. Önden alıyorum yani. Şu arkadan aldıklarımızda hiçbir işlem yapmıyoruz. Bunlar hep 2 2 gidecek. Şimdi 2 tane ilmeği ördüm. Şu bir alt sırada kestiğim ilmeğe geldi. Onu tek yapıyorum. Sonra 2 tane arkadan alıyorum. Bu 1'e inmişti. Yanındaki 2 ilmek. Ve kestiğimiz ilmeğe geldik. Bunları tek örüyorum. Bu sırayı da böyle gideceğiz. Evet, sıranın başına geldik. Şimdi de bu sıra şu 2 tane önden aldığımız düzleri teke indireceğiz. Bir önceki sırada yaptığımız tekleri de tek olarak yapacağız. Şimdi bu 2 tane önden aldığım ilmeği teke indiriyorum. 2 tane arkadan. Şu zaten tek ilmek. İki tane arkadan. Şu 2 tane düz gördüğümüzde teke indireceğiz. Bir kere çekiyorum, sonra ikisini birden. Arkadan aldığımız ilmeklerin hepsi 2 tane. Bunları normal 2 tane yapıyoruz. Bir sıra önce tek yapmıştık. Onu yine tek yapıyoruz. Şu 2 tane gördüklerimizde şöyle hepsini birden çekerek tek ilmeğe indiriyoruz. Bu sırada bütün ilmeklerimiz 2 ters bir düz, 2 ters bir düz olarak gidecek. Yani şu gördüğümüz çubuk 2 ilmekler 1'e inecek. Hepsi 1'e inecek. Daha sonra da bir iki sırada bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters olarak gideceğiz ve toplamasını yapacağız. Evet, bir sıra şimdi şu 2 düzleri 1'e indirdik. Arada bir sıra boş gittik geldik.
Daha sonra diğer iki düzleri bire indirdik ve iki sırada bir düz iki ters olarak ördüm. Şimdi şapkanın toplamasını yapacağız. Önce bir iğnemizi şöyle ipimizden diğer tarafından koparıp şöyle geçirdim. İki kat olarak geçirdim. Şunu bir eşitleyeyim arkadaşlar. Evet, bu böyle hazır bekleyecek. Şimdi her dolgunun tepesinden bir tane alıyorum. Uzatıyorum. Şöyle bütün tepelerden ve şuradaki ilmeklerimizi tağa geçiriyorum. Tekrar devam ediyorum. Bakın şöyle büzdüğümüz zaman şu şekilde olacak. Böyle bu şekilde bütün etrafının ilmek çıkaralım. Son birkaç tane ilmeğim kaldı. Şuraya da şöyle zincirimi çektim. Bu ipimizi keseceğiz. Ben şimdi şöyle koparayım. Bakın her yerden şu tepedeki bütün dolgulardan ilmek alarak şöyle bir büzme payı yaptık. Şimdi şu ipimi çekiyorum. Ve şuraya sıkı bir düğüm atıyorum. Bu taraf ters tarafımız. Şu ipleri keseceğiz. Önce bir de şu ilk baştaki bir açıklık olan yerimiz var. Orayı da hemen şu kenarındaki şu iğneyle dikeyim. Hemen bakın şu ilk zinciri başladığımız için karşısındaki ilk zincire birleştiriyorum.
Şöyle tekrar bir düğüm yapalım. İpimizi biraz yukarı doğru sakladım. Evet, şapkamız bitti. Şu iplerimizi keseceğiz. Ve şimdi ters çeviriyorum. Bakın burası ön yüzümüz. Şu aradaki öbür tarafta tabi düzleri yok ettik. Bu tarafta tersleri. Ve şapkamızı çeviriyorum. Şöyle pompomlar. İsterseniz şöyle birer tane de pompom dikebilirsiniz tepesine. Bakın siyah da oluyor. Şöyle krem rengi bir pompom da oluyor. Evet, şapkamızın şurasına pompomunu da diktim. Şimdi buna uygun bir boyunluk yapacağız. İsterseniz şöyle dar başlayıp uzunlamasına gidebilirsiniz. İsterseniz aynı şapkayı ördüğümüz gibi birleştirip yuvarlak olarak. Ben yuvarlak olarak yapacağım. 244 tane zincir, pardon, 244 tane trabzan olacak ama hatırlatmak için şöyle ben 240 taneyi yaptım. Şu 4 taneyi de tekrar göstermek için bir, şöyle iki, tekrar dibine batıyoruz. 3 ve bu da dördüncümüz. Şu anda 244 tane trabzanımız oldu. Şimdi bunu düzeltiyoruz. Diğer ucunu bulacağız. Evet, şöyle düzgün şekilde aynı şapkaya başladığımız gibi şöyle hemen ilk trabzanı arkadan giriyoruz. Tığıma doladım. Arkadan giriyoruz. Ve 2 de çıkacağız. Yandakini de önden alıyorum. Daha sonra diğer 2 taneyi arkadan, bunları 2'de çıkıyoruz. İlk sıra 3'te yapmıştık trabzanlarımızı. Evet, yine aynı şapkada olduğu gibi 2 tane önden, 2 tane de arkadan. Şöyle 2 ters 2 düz gibi. Daha sonra burayı şu iple, kalan ipiyle dikeceğiz. Bunu da yaklaşık şöyle bir 20 santim kadar öreceğiz boyunluğumuzu. Boyunluğumu ben şöyle santim olarak vereyim. 18-19 santim örmüşüm. Eni de 55 santim oldu. Şimdi bir de bunun bitimini göstermek istedim. Bitiminde şu ilk başladığımız yerdeki çubuğu buluyoruz. Şurası sıra başımız bizim. Döne döne ördüğümüz için sıramız kayboldu. Yani şu ilmeğimiz sıra başımız.
Onun için son şu düze kadar söküyorum. Şimdi sıra başından önceki düzde normal 2'de çıkıyorum. Daha sonraki düzümü bir kere de alıyorum. Şurada terslerim var. Hiç tığıma dolamıyorum. 2 tane düzümü de tığıma dolamadan sık iğne gibi yaptım ve düzümde bitiriyorum. Bakın oradaki şu yükseltiyi şöyle kaybettik. Şimdi şu ipimizi de şöyle kenarına saklayalım. Çünkü arkası önü yok bunun. Şöyle kenarına doğru saklayacağım. Evet, bitim yerimiz de böyle. Şimdi şu aşağıda kalan yeri aynı şapkada yaptığımız gibi ben şu iğnemi geçirdim oradaki ipimi. Yine ilk yaptığımız trabzanın dibine birleştiriyorum. Evet, boyunluğumuz da bitti arkadaşlar. Yani ister şöyle çevirerek kullanın. İsterseniz şöyle yapıp tek kat boynunuzda uzun olarak da takabilirsiniz. Evet, şapkamız da bitmişti şu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.